Evet, merhaba, tekneme hoş geldiniz. Bugün suyun üzerinde papatya yapımını minik minik teknik bilgilerle sizlere aktarmaya çalışacağım. Zemin boyası olarak hafif ebru diye adlandırdığımız boyanın çokça sulandırılmış ve ödlendirilmiş halini kullanacağız ki renk biraz ton olarak açılsın. Daha sonra çok iyice karıştırıyorum. Fırçamı çok iyi sıkıyorum. Ve hızlı bir ritimle, parmağımın ritmine bakın. Tık 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 atmaya özen gösteriyorum ki aradaki şu damar damar çizgileri, falso dediğimiz bu çizgileri olabildiğince incecik yapabilmek için. Şimdi ikinci rengime geçiyorum. İkinci rengim aslında bu mavi renkle aynı renk. Tek farkı biraz daha fazla ödlenmiş olması. Öd miktarı içerisindeki boya miktarına göre değişiyor tabii. Bu yüzden kesin bir bilgi veremiyorum. Ve bu sefer tekneye çok daha yakın, yukarıdan değil. Böyle pıt 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 pıt. Ritmim de yavaşladı fark ettiyseniz. Ve biraz sabırla atıyorum. Ufacık bir sert hareket uzun çizgilere sebep oluyor. Şurada gördüğünüz gibi şöyle bulut bulut efekti alamıyorum eğer fırçama bir miktar sert vurursam. Bu yüzden fırçaya sert vurmak yerine fırçanızın içindeki boya miktarından emin olmanız çok daha mühim. Evet, şimdi üçüncü kavanozuma geçtim. Üçüncü kavanozumda serpme boyası dediğim aslında yine aynı renk fakat bu sefer içerisinde ufak bir miktar çam terebentini, çam yağı içeriyor. Bu fırça en ince fırça fakat iyice sıkmam yetmiyor. Şöyle peçeteye çok iyi kuruluyorum peçeteyle. Ve yukarıdan yine ilk fırçam gibi biraz yukarıdan ve biraz daha hızlı bir ritimle pıtı 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 atmaya özen gösteriyorum. Elimi gezdiriyorum ki homojen olsun. Evet, şimdi yeşil rengimize, papatyanın yaprakları olacak yeşil rengimize geçelim. Ben genellikle 1 numaralı bizi tercih ediyorum. Hem daha kontrollü koymamı sağlıyor boyayı suyun üzerine. Hem de boyanın dibe çökmesine engel oluyor. Şöyle merkezi baz alarak iç içe eklediğim damlalar benim üst yaprağım olacak. Ve şimdi onun hemen altına belki bir parmak kadar boşluk bırakarak ikinci bir damla koyuyorum. Bu ikinci damla benim alt yapraklarım olacak. Üst damlayı her zaman daha büyük olması için bir miktar daha fazla boşaltıyorum. Evet, şimdi 1 numaralı bizimi bıraktım ve 2 ya da 3 numaralı bizle şu hareketi yapabilirsiniz. Neden daha kalın bize geçtim? Çünkü daha fazla boyayı sürüklemek istiyorum ve suyun kuvvetinden bir miktar daha fazla faydalanmak istiyorum. Tam ortaya daldırdım, yukarı doğru çekti. Bizimi iyice kuruluyorum ki çizgiyi bırakmasın boyanın üzerinde. Biraz daha boya sürüklemek ve sapı kalınlaştırmak için tekrar geçiyorum. Şimdi sağ taraftan yapacağım hareket şu. Suyun kuvvetinden faydalanarak şöyle bir U yapacağım, ters U. Ve bu damlanın ortasında bırakacağım. Daha sonra ikinci bir U, ters U aslında. Şöyle gelecek ve yaklaşık olarak buralarda son bulacak. Fakat şuna dikkat edin, bizim şuraya geldiğinde biraz daha derine daldırıp daha seri hareket edeceğim ki yaprağımı hem uzatsın hem oraları birazcık toparlasın. Evet, burada bıraktım. Şimdi ikinci hareket geliyor. Burada biraz derinden ve biraz daha hızlı.
Evet, bakıyorum sapım istediğime göre biraz fazla uzun kalmış. Daldırıyorum. Fazla boyasını alıyorum. Bizim yardımıyla. Bizimizin iyice kuru olması gerekiyor bu hareketi yaparken. Şimdi papatyanızı ister beyaz, sadece beyaz, ister içerisine farklı renkler katarak kendi dilediğiniz renklerde papatyalar yapabilirsiniz. Fakat ben şimdi dış çerçeveyi siyah kullanacağım. Şöyle hemen ucuna koyuyorum. Daha sonra içine beyaz ekleyeceğim. Dış çerçevenin siyah olması videoda biraz daha net görünmesini sağlayacak diye umuyorum. Işık alttan geldiği için biraz açıkçası renklerim olduğundan çok daha soluk görünüyorlar. Olsun. Şimdi öncelikle yapraklarımın tırtıklarını yapayım. Yine 0 numarayla ya da 1 numarayla. Bakayım 0 burada mı? Evet, burada 0 numaraya geçeyim. 0 numaralı bize geçiyorum. Çünkü yapmak istediğim hareket çok çok küçük. Azıcık boya taşımak istiyorum. Evet, şöyle. Umarım görebiliyorsunuz. Şöyle. Evet. Şimdi 1 numarayı geçiyorum. Papatyanın ince yapraklarını yaparken bizimi çok yüzeysel kullanmaya dikkat ediyorum. Yüzeysel derken bizimin belki sadece 1 ya da 3 milimetre arasındaki bir kısmı suyun içerisine giriyor. Ve yavaş yavaş hareket ediyorum ki şuradaki yuvarlak formu bozmayayım. Öncelikle sap kısmından başlıyorum ki orayı bir toparlasın. Evet, ve bizimi her zaman aynı yerde, yani merkezde bırakıyorum. Evet, ve karşısından. Buradan ve karşısından. İsterseniz böyle bırakabilirsiniz. Ya da biraz daha bölmek isterseniz yine karşılıklı olmak suretiyle çok yavaş ve bizimi çok çok az daldırarak suyun üzerinde hareket ettiriyorum ki yuvarlak formum bozulmasın. Hatta eğer bunu bir miktar daha bölmek isterseniz şöyle 0 numaralı bizle minik minik dokunuşlar yapabilirsiniz. Evet, bu hareketleri yaparken çok konuşmamaya özen gösteriyorum ki ağzımızdan konuşmamızla birlikte çıkan partiküller suyun üzerine düşüp bir şey yaratmasın, delik yaratmasın. Hatta şuraya bir pigment olduğunu düşündüğüm ya da havadan bir toz zerresi olabilir. Onu şöyle dibe doğru ittiriyorum. Tamam. Şimdi ortaya sarı rengimi koyacağım. Fakat şöyle parmağımın üzerine bizi dokundurarak boyayı biraz ufaltıyorum ki kontrolsüz olarak büyüyüp bütün çiçeğimi bozmasın. Evet, şöyle minicik bir dokundurdum. Evet, papatyamı bu şekilde tamamlamış oldum. Tabii bundan çok daha farklı stillerde çiçekler yapmak mümkün. Çok daha farklı stillerde papatyalar yapmak mümkün. Ben olabildiğince en basit haliyle bizi nasıl kullanıyoruz, işte papatya yaparken nelere özen gösteriyoruz, bunlardan kısaca bahsettim. Şimdi kağıdımı koyacağım. Şu iki çapraz ucundan tutuyorum. Ve ilk olarak sol üst köşesini suya değdiriyorum. Kendime doğru bir çizgi oluştuğunu gördüm. Umarım siz de görmüşsünüzdür. Daha sonra havada olan iki elimi aşağıya bırakıyorum. Bakayım. İyi çalışmalar diliyorum.